Dostlar selam. Bu videoyu David Musa Petcock'u anmak için yapıyorum. Kendinizi ihmal etmezken eski yeni dostlarınızın hayatlarında ıskalamayın. Neden böyle başladım? Bir yıl önce tanıştığım İngiliz yazar David Musa Petcock vefat etti. Allah rahmet eylesin. İngiliz arkadaşım John'dan bahsetmiştim önceki videolarımda. David Musa ile beni John tanıştırmıştı. Yaklaşık 15 ay kadar önce. Dostumun dostu dostumdur prensibi gereği kısa sürede güzel bir arkadaşlık bağı oluştu aramızda. 10 Ekim 2020'de Doncaster'da ailece bizi ziyarete geldiler eşiyle birlikte, sağ olsun. Satanic Voices kitabını hediye etti, imzaladı. Güzel bir muhabbet oldu. Yayınlar üzerine, kendi yayınlar üzerine, kitaplar üzerine, bizim yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz faaliyetler üzerine. Ziyaretten sonra da 1968'lerde seslendirdiği iki şarkısını kendi sesinden ve albümünden fotoğraflarını e-mail ile bana ulaştırdı. Fonundaki şarkı onun kendi sesine ait. Onu da sizlerle paylaşıyorum. 2021'de Dronfield'de evinde 3 kez ziyaret ettim. İlk ziyaretimde Self Coaching kitabımı hediye ettim. Edit için kendisinden destek istedim. Vaksim üzerine konuştuk. O zaman zannediyorum ben ilk aşıyı vurulmuştum. Kendisi çok sıcakta bakmıyordu. Haziran ayının sonu gibi zannediyorum ziyaretlerde bulunduk. İkinci ve üçüncü ziyarete hatta oğlumla birlikte gittik. Mesela ikinci görüşmede yayın görüşmesini yaptık. Yayınlatmayı düşündüğü 5 kitabı vardı. Önceki videolarımda bahsetmiştim. O 5 kitaptan özellikle Napolyon and İslam kitabının yayını için kendisi editörlüğünü yaptığı, Fransızcadan İngilizceye çevrilen kitabın editörlüğünü yapmıştı. Telifi kendisindeydi. O kitabın yayını üzerine Amazon'da e-book olarak yayınlanması üzerine bir yayın görüşmesi yapmıştık. Güzel, keyifli bir muhabbet olmuştu. Arkadaşlar da vardı yanında. Ve biz o kitabı 11 Ağustos'ta yayınladık. Napolyon and İslam kitabını. Kendisini aradım, tebrik ettim, haber verdim, çok sevdim, teşekkür etti. Sonra bizim vize uzatma müracaatlarına telaşemiz başlayınca, meşguliyetimiz başlayınca, bu konuyu da önceki videolarımda aktarmıştım. 5 Ekim'de Manchester'a gitmeden önce 4 Ekim'de telefonla aradı, referans letter gönderdi, çok güzel bir referans letter yazmıştı hakkında. Ve yayıncılıklarımız hakkında. Hatta 3 kitabının acil olarak kapaklarını düzenleyerek gönderdi. Bunları da dosyana ekledi. Bunları da yayınlatmak istiyorum dedi. Ve ilginçtir, duam seninle dedi. Hacet namazında senin için dua edeceğim dedi. Sonra 22 Kasım'da ben kendisine bir teşekkür mesajı attım. Vizeyi, 3 yıllık vize uzatmayı aldığımızı güzel haberi onunla paylaştım. Çünkü onun da emeği geçmişti. Sevindi, mesaj yazdı. Ne zaman müsait olursak görüşelim dedi. Aslında bu bizim son görüşmemizmiş. Ben sonra farkına varıyorum. 22 Kasım'daki bu haberleşmeden sonra kendisinin 5 Aralık'ta vefat ettiğini öğrendim. 1942'de başlayan yaşam yolculuğu 2021'in 5 Aralık'ında son bulmuştu. 79 yaşında vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Tabii benim öğrenmem ilginç oldu. Bu vize öncesi, vize sonrası, göz ameliyatı daha önce aktarmıştım sizlere. Beni fazlasıyla meşgul etti. Bundan bahsetmiştim kendisine. 12 Ocak'ta İngilizce dersteyken Dubai'li bir arkadaş ders kapsamı çerçevesinde bana bir soru yöneltti. Yayıncılık faaliyetleriniz, işleriniz nasıl gidiyor diye bir soru sordu. Ben de koronadan dolayı çok hareketli olmadığını fakat İngiliz yazar David Musa'nın kitabını yayınladığımızı bahsedince İngilizce hocamız Mrs. Rabina şaşırdı. Tanıştığımızı bilmiyormuş. Sonra ekledi, David öldü dedi. Bu defa şaşırma sırası bana geldi. Çünkü ölümünden haberim olmamıştı maalesef. Rahatsızlığı nedeniyle sık ziyarette bulunamıyordum. Temmuz veya Ağustos ayında son ziyareti yaptık. Ondan sonra yüz yüze bir görüşme gerçekleşmedi. Dersten hemen sonra eşini aradım, ulaşamadım. Taziye mesajı yazdım. Buradan eşi Şila Hanım'a ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Sonra John'u aradım.
Çünkü David'i benimle tanıştıran John idi. John'u aradım. John'a selam verdikten sonra dinle bakalım bu şarkıyı hatırlayacak mısın dedim. Fondaki şarkıyı David'in sesinden dinlettim. John tabii yaşlı kurt. Yaşına ve hastalığına rağmen bir süre dinledikten sonra bu David dedi. Evet dedim. Görüşüyor musunuz dedim. Uzun zamandır görüşemedik dedi. Ve ölüm haberini o da benden almış oldu. 5 Aralık'ta vefat eden David Musa, internetten gördüğüm kadarıyla 10 Aralık'ta Kuba Mescidi'nde cenaze namazı kılındıktan sonra defnediliyor. Sizinle birkaç bilgilendirici linki paylaşacağım video altında. Kısaca kendisi hakkında bir bilgilendirme yapmak isterim. 1942'de Sheffield'da doğuyor. Makine danışmanı, değerleme uzmanı, yazarlık yapıyor. İngiltere genelinde özellikle İslam ekonomisi üzerine dersler veriyor. Eski bir Roma Katoliği kendisi. 1975'te Müslüman oluyor. Arabistan'a gidiyor iş gereği. O seyahati sürecinde Müslüman oluyor. Britanya İslam Partisi'nin kurucu liderliğini yapıyor. İlginç bir kişilik, hareketli bir hayatı var. Aynı zamanda Ekonomik Araştırma Konseyi'nin fahri üyesi, Rasyonel Ekonomi Enstitüsü'nün direktörü, Ulusal Dolandırıcılık ve Bankacılık Suistimali Mağdurları Derneği'nin kurucularından. Yayınları oldukça fazla. Common Sense'de düzenli yazılar yazıyor. Şeytani Sesler adlı kitabı, yani biraz önce bahsettiğim, bana da hediye ettiği Satanic Voices kitabı yazılma sebebi de Salman Rushdie'nin bir zamanlar çok tartışılan Şeytan Ayetleri kitabına bir reddiye, bu kitaba bir cevap olarak yazıyor bu kitabını. Christian Charles tarafından 1914'te yayınlanan bir Fransızca kitap var. Napolyon Bonaparte'ın 1798'de İslam hukukunun Fransız medeni hukuku uyarlaması olan Kod Napolyon'a yol açmasını anlatan Napolyon el-İslam kitabının Fransızcadan İngilizceye çevirisini David Musa organize ediyor. Telif hakları da kendisindeydi ve bizim UK Publishing tarafından bu kitap 11 Ağustos'ta Amazon'da elektronik olarak yayınlandı. Kendisi bu kitabın paper olarak da fiziki olarak da basılmasını arzu etti. Diğer sıradaki kitaplarını da hem elektronik hem paper olarak yayınlamayı düşünüyordu. Onun için bir sponsor arayışındaydı. Ben kendi hayat hikayesini kendi sesinden size dinletmek için video linkini sizlerle paylaşacağım. Belki bu videonun sonuna da ekleme şansım olur mu onu bilemiyorum. David için son sözüm mekanı cennet olsun. Kendisini tanımaktan onur duydum. Her mesajının sonuna yazdığı Vassalam bile bitirmek istiyorum. My last word for David, I was honored to know him. Rest in peace. Vassalam.